hoş geldiniz. Günaydın. İyi haftalar. Kuraklıktan da kurtuluyoruz. Evet, bu hafta hep yağış varmış, ne güzel. Yağsın yağsın, yağmur yağsın. Biraz havalar soğuk tabii, iyi bir fikir değil benim için ama olsun, yağmur yağsın. Ama çok ihtiyacımız var Ceyda. Hani Kesinlikle. baksana, bütün su kaynakları neredeyse ve Evet. depolarımız kurumaya başladı. Evet. Yazı iyi geçirelim, doğamız da etkilenmesin diye yağış istiyoruz. Efendim, haftaya kalple başlayalım dedik. Lafı fazla uzatmadan hemen kalp hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Timur Kaynak'ı davet etmek istiyorum. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Efendim, iyi bir hafta olsun diyoruz. Kalple başladık o yüzden konumuza. Ve kalp kapakçıkları konuşacağız. Önce kalp kapakçıklarını mı tanımalıyız? Ne dersiniz? Tabii tanıyalım. Hocam? Evet, 4 tane kapakçığımız var. evet. Bunların isimlerini sayalım. Pis kanı, yani bacaklarınızdan gelen, karaciğerinizden gelen ve beyninizden gelen kan kalbin ilk önce kulakçığına girer. Kulakçıktan da bu triküspit kapakla karıncaya geçer. Karıncaya geçtikten sonra o pis kan akciğerlere giden pulmoner artere gitmek için bu pulmoner kapağın içinden geçmek zorundadır. Buradan geçtikten sonra akciğerde temizlenir, temiz kan olur. Ne demek pis kan, temiz kan? Oksijen düşük kana Evet. pis kan diyoruz, akılda kalsın. Oksijen yüklenmiş. Nerede yükleniyor oksijeni? Akciğerde. Oksijen yüklenmiş kana da temiz kan diyoruz. Tamam. Akciğerden döndü. Nereden girdi? Akciğerden sol kulakçığa, oradan da sol karıncaya geçecek. Mitral kapaktan geldi ve artık tertemiz kan, vücudumuzun ihtiyacı olan oksijenli kan ne yapacak? Bütün vücuda dağılacak. Beyne, karaciğere, böbreğe, bacaklara, her tarafa gidecek aort kapak. Aort kapaktan geçip bütün vücuda dağılıyor. Yani aslında kalp kapakçıkları her şeyimiz mi demek oluyor? Her şeyimiz tabii. Onlar da Peki ortaya yani çıkan... bu kadar çok kalp kapakçığı problemi yaşandığında ürkmeli miyiz biz? Ürkmeliyiz, doğrudur. Bir süre sonra, şimdi bu kapakçık problemleri ne zaman başlar? Bir doğumdan gelen kapakçık problemleri vardır, Evet. konjenital dediğimiz. Bir kısmı da 10'lu 12'li yaşlarda boğaz ağrısından sonra romatizmal kapak hastalığı diyoruz. Kapaklarımızın tutulması vardır. Bunlar bir süre sonra ciddi sorunlar ortaya çıkarmaya başlar. Nefesiniz daralır, göğsünüz ağrır, sırt üstü yatamaz hale gelirsiniz. Bu tür problemler ortaya çıktığında da artık bu kapaklara müdahale etmek gerekir. Bir başka noktada artık ömür uzadı. Evet. İnsanlarımız 70'lerin üstüne gidiyor. 70'li yaşlardan sonra ortaya çıkan yaşlılığa bağlı kalsifik, yani sertleşmiş kapak hastalıkları var. O da daha çok bu bütün vücuda kan dağıtan aort kapağını tutmaktadır. Bununla ilgili daha ayrıntılı konuşacağız herhalde. Hocam şimdi evet, biz aslında temiz kan ve pis kan yaptık bunları. Çok Böyle güzel. düşündük. Kırmızıya Güzel. temiz kan, maviye pis Tamam. kan diyebiliriz. Bu anlattıklarımızı buradan uygulamaya başlayalım mı? Siz bana Başlayalım. söyleyin nereden ne yapacağımı. Şöyle gelir misin? Tabii. Orası daha doğru Buradan belki. geliyorum. Şimdi Temiz burası kan neresi? geldi. Pis kan gelecek oradan. Pis kan geliyor, Nereden geliyor peki. pis kan Ceyda? Nereden? Buradan. Nereden, ama nereden geliyor? Nereden geldi? Bacaklarımızdan Bacaktan. yukarıya doğru, toplar damarların getirdiği kan, beynimizden aşağı doğru gelen kan. Pis kan, oksijen yok, temizlenecek, oksijen yüklenecek bu kana. Girdi. Buradan Bacaktan döndü. ve beyinden geldi. Bacaktan ve beyinden. Beynin ve bacakların ya da diğer organların kullandığı, oksijenini çektiği Tamam. atık kan, pis Tamam. kan. Geldi. Nereye gitmesi lazım? Oksijenlenmesi lazım. Evet. Yani akciğere gidecek. Hangi Akciğer. kapaktan geçecek? Pulmoner Buradan kapaktan geçti. Tamam. Akciğerde şu anda kan. Evet. Temizlendi. Temizlendi, buradan çıktı. Şimdi nereden gelecek? Sol kulakçıktan sol karıncaya geldi. Tertemiz bakın. Nereye gidecek? Maviyi çekelim hepsini. Evet, çektim. Bütün vücuda artık taze, oksijenli, temiz kan gidiyor. Aort Buradan kapağından geçti. Beynimize, bacaklarımıza, her tarafa yayıldı. Yayıldı. Peki bu kapakçıklardan biri hastalandı. Hastalandı. Neler olabilir? Diyelim ki şu mitral kapak hastalandı. Kan geçtikten sonra bu kapağın şu şekilde kapanması lazım. Ama bazen ne oluyor? Hepsi kapanacak. öyle mi Kapanacak kan tabii. Geri geçişlerinde? kaçış olmaması lazım. Tamam. Ama enfarktüs geçirdiniz diyelim. Ne oluyor? Bu kapağı şöyle besleyen kısım artık çalışmaz oluyor. Oo, Ne kapanmadı. oldu? Kan olduğu gibi kalp pompaladığı anda burası kapalı olsaydı buraya geriye kaçmayacaktı. Evet. Bu hale geldiği için kalp pompaladığı anda aorta gideceğine bir kısımda geri akciğerlere gidiyor. İşte o zaman nefes darlığınız başlıyor. Sırt üstü yatamıyorsunuz. Bacaklarınızda şişlik başlıyor. Çünkü bu kaçan kan gidiyor. Şu kapağı ve bu kapağı da bozuyor. Bütün sistem
Baştan akış sonra bozuluyor akış çünkü. bozuluyor. Her tabii. şey bozuluyor. Yani geri kaçış sistemi engellenmiş oluyor. Bu da kanın terse gitmesine yol açıyor. İşte bütün şikayetlerimiz de buradan ortaya Peki o zaman öne doğru geçip biraz bunları konuşalım isterim sizinle. Kalp kapakçığında problem olduğunu anlamak için dediklerinizden şunu mu anlıyorum? Bacaklarımda dolaşım bozukluğu varsa, şişkinlik varsa bu bana birazcık da kalp kapakçığını mı sinyal veriyor? Bravo, çok güzel. Bacaklarımız şişiyorsa bu kalp kapakçıklarınızda problem olduğu anlamına gelebilir. Kalp yetmezliğinin bir bulgusudur. Kalp yetmezliğine ne yol açar? Bu kapaklardaki bozukluklar yol açar. Çok doğru. Çok şey öğrendim. Evet, anlat bakalım. Bir kere neler öğrendin? bacaklarımızdan ve beynimizden gelen kirli kanın 2 tane kalp kapakçığından geçtikten sonra 3. kapakçıkta temizlendiğini ve sonra vücuda geri yollandığını öğrendim. Tamam, bravo. Akciğere giden kapakçıkta bir rahatsızlık olursa bacaklarda şişme olabiliyor. Ödem olabiliyor yani aslında bunun adı ve ağrılar olabiliyor. Demek ki bacaklarımızda olan herhangi bir hassasiyetten kalp kapakçığından şüphelenebilirmişiz. İyi günler, buyurun. Peki şimdi o zaman isterseniz Böyle henüz olacak. konuşmadınız bildiğim kadarıyla. Bu arada çünkü bir acil durum oldu. Evet, Kısa bir doktor süre her yayından zaman ayrılmak zorunda lazım. kaldım. Kapakçıklar neden bozuluyor? İstersen biraz ondan bahsedelim. Buna daha değinmediniz değil mi? Daha başlamadık. Evet. Tamam. İstersen o zaman neden kapakçıklar bozuluyor? Biraz ondan bahsedelim. Bir, doğuştan gelen kapakçık bozuklukları var. Mesela şu aort kapağı 3 yaprakçıktır. Doğuştan bunlar bazen 2 yaprakla doğabiliyor hastalarımız. Tabii bu 40 ile 50 yaşlarda ciddi problemlere yol açıyor ve bu kapakların değiştirilmesi gerekiyor. Evet. Başka mitral kapakla ilgili doğuştan gelen bozukluklar olabilir. Bu aort ve triküspit kapak, pulmoner ve triküspit kapakta da gene doğuştan açıklık olmayabilir. Kapaklardan Şöyle yapalım kan mı? Ben hemen geçmeyebilir. geliyorum. Bak arkada bir şeyler hazırlamıştım bunun için aslında. Bir bıçağım var ve bantım var. Aslında burada biraz önce söylediğin gibi farklı hastalıklar olabilir. Doğuştan gelebilir ve bazen de işte genç yaşlarda özellikle çocukluk yaşlarında geçirilen streptokok enfeksiyonları kapak problemlerine Romatizmal neden olabilir değil mi? ateş, evet. Bundan biraz bahsedelim mi? Çünkü gerçekten çocuğu olan ve bu aralar ateşli hastalık geçiren çocuğa sahip anne baba sayımız çok. Çok. Bu genelde 7 ila 15 yaşları arasında çocuklarımızın, gençlerimizin bir boğaz enfeksiyonu sonrasında orayı tutan mikropun gidip bir de kalpteki kapakları zedelemesi sonucu ortaya çıkıyor. Eskiden bunu çok sık görüyorduk. Tabii Evet. sosyoekonomik düzeyi düşük toplumlarda bu daha sık görünüyor. Ama artık antibiyotikler var. İnsanlarımız daha bilinçli, doktora ulaşmak daha kolay. Bu miktar olarak sayıca azaldı. Bu güzel bir haber. Dediğin gibi romatizmal kapaklar tutulur burada. Mitral kapakla aort kapağı sık tutulan O kapaklar zaman içindir. şöyle olabilir mi? Mesela bu mikrop gelip bu kapakçıkları esasında normalde hareketli olması gereken kapakçıkları gelip buradaki enfeksiyonla mikrop bozabilir değil mi? Bozabilir, Ve aynen öyle. kapakların hareketlerini engelleyebilir. Şimdi normalde bizim burada gayet güzel açılan bir kapağımız vardı. Ama artık burası oynamadığı için sadece şuradan kan girip çıkabilecek. Aynen. Biz buna ne diyoruz o zaman? Aort darlığı gelişecektir burada. Genişlik azaldı, kanın geçeceği açıklık azaldı. Aort darlığı. Bunu üfürümle duyabilir miyiz Murat? Tabii duyabiliriz. Nasıl duyarız? Stetoskopumuzu koyduğumuz zaman hastamızın göğsüne bir ses gelir. O sesi sen iyi yapıyorsun. Evet. Nasıl? Aslında bak yönetmenimiz zaten normal kalp Bu sesini normal duyuyoruz kalp şu sesi, anda. evet. Böyle Bu bir bir ses mi üfürümdür. gelir? Bu tipik aort darlığı üfürümüdür. Çok Böyle bir güzel ses mi yaptı. geliyor Böyle bir ses yani? gelir. Ama tabii biz bunu steteskopla duyuyoruz. Stetoskopla dinliyoruz tabii. Yani Şununla siz bunu dinliyoruz. kalbine koyduğunuzda hastanın böyle bir nefes sesi Hocam gibi bir şey geliyor. Ceyda tabii ki inşallah başına böyle bir şey gelmesin. Allah korusun. Ama siz bir dinleyin bakalım. Sen o sesi yap hocam. Tamam biz dinleyelim. hadi bir bakalım. Ceyda Hanım, Fizik muayenede bunu saptar. evet, Ceyda Hanım yaşı çok genç olduğu için muhtemelen bu doğuştan gelen bir kapak darlığı olması gerekir. Romatizmal olabilir ya da dediğimiz gibi bir küspit, yani üçlü olmayan kapakla doğmuştur. Ona bağlı bu duyulmuştur. Daha ileri yaşlarda aort darlığını nerede görüyoruz? Senil, yaşlılığa bağlı aort darlığı diyoruz. Orada kalsiyum oturuyor, sertleşiyor, o kapak kireçleniyor. O zaman da aynı üfürümü duyuyoruz. Şu Bende anda. var mı yani? Yok yok sende yok. Şimdi Senden burada de. tabii önemli problemlerden bir tanesi özellikle romatizmal ateş sonrası kapakçıklarda bir hastalık olursa akımla birlikte değil mi buradaki bu vejetasyon dediğimiz kitlelerin örneğin
akımla birlikte dışarı atması da akımla birlikte beyne veya başka bir yere atması söz konusu olabilir değil mi? Eğer bu Yeni zedelenmiş hasta olursa. kapak üzerine bir enfeksiyon yerleşirse, zedelenmiş kapak üzerine bir enfeksiyon yerleşirse, infektif endokardit diyoruz ona. Oradan pıhtılar dediğiniz gibi beyne atabilir, diğer organlara atabilir. Beyne atarsa felç olur, diğer organlara atarsa acil müdahale gerekir, tıkanıklıklara yol açar. Bu risk, bu tür hastalarda bu risk var. O yüzden kalp kapak hastalığı olan insanlarımıza, hastalarımıza diyoruz ki cerrahi müdahalelerden önce mutlaka doktorunuza kapağınızda bir problem olduğunu söyleyin ki o gerekli önlemleri alsın. Bu işlemler sırasında diş çektirirken, cerrahi bir işlem yapılırken kapaklarınızda enfeksiyon gelişmesin, çok tehlikeli bir durum. Ekranda bir görüntümüz Evet. var Muratçım. Sözünü kestim. Seyircilerimiz izlerken ne olduğunu isterseniz anlatın. Evet Timur Hocam. Aa, Bu yeni yöntemler aslında. Kapak Yeni tamirinde. yöntemlerden bahsediyoruz. Evet şu anda. Eskiden 70'li yaşları geçen hastalarda ameliyat tehlikeli olabiliyordu. Hastanın sadece kalp hastalığı yok, beraberinde akciğer hastalığı var, böbrekleri çalışmıyor. Ameliyat, anestezi alması ciddi risk oluşturan hastalardı. Bunlar tabii ölüme terk ediliyorlardı. Fakat yaklaşık 10 yıldır dünyada olan ve son 3-4 yıldır da ülkemizde olan bir yöntem var. Ne yapıyoruz? Bu ileri yaşlı hastalardaki kapak darlıklarını anestezi yapmadan, ameliyat yapmadan hafifçe hastayı sakinleştirerek kasıklarından anjiyo yapar gibi girip o kapaklarını değiştirebiliyoruz. Hastamız 2-3 gün sonra evine, normal hayatına dönüyor. Bu kapağın bir örneği var zaten şu Var. anda esasında yanımızda. Onu gösterelim. Evet, Biraz önce izlediğimiz onun görüntüsü mü? onun görüntüsüydü. Geldi. Evet şimdi burada bu kapağın bir görüntüsü var. Buyurun işte ta kendisi. Demin gördüğümüz. Değil mi? Biraz önce gördüğümüz kapak. Bu kapak bir çelik. Çeliğin içine burada sığırın kalp zarından yapılmış yapay kapaklar var. Burada doğuştan gelen kapağı sığırın kalp zarından alıp buraya kapak haline getiriyorlar, yumuşak. Kan buradan geçtiği zaman geçiyor ama geri dönmek istediği zaman bu kapaklar kapanarak kalbe kanın kaçmasını Yani bu engelliyor. aslında bizim hani çok bildiğiniz su depolarındaki mekanizma. Aynen öyle. Suyun yani kanın aslında hep bir yönlü akışını sağlıyor ama geri Görünüyor şu dönmesini anda. engelliyor. Şu anda Şu çok anda güzel bir görünüyor. Evet, demosu var şu esasında anda. demonstrasyon var orada hakikaten. Böylece eğer o kalp kapağında yetersizlik varsa değil mi? Ya bu mesela nerede olabilir? Örneğin hastalık geldi ve bu kapağı harap etti. Ve böyle kapakçık parçalandı ve yetersiz hale geldi değil mi? Bakın şu anda mesela kan buradan Olduğu geçiyor. gibi Normalde gidiyor. kapanması gerekirdi. Ama kapanmadığı için kan tekrar geri gidiyor. Bu da tabii kalbin yükünü arttırıyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Nasıl yapıyoruz? Kabaca sistemini anlatayım. Geldin, hazırladık seni. Yatırıyoruz. Kasığından, bu kasığını uyuşturuyoruz. Kasığından girdik sistemi. Şöyle benim kasığımdan bu sistem giriyor. Aort damarı üzerinden kalbin Şöyle kapağına geliyor. gelsin. Evet. Tabii önce balonla Tabii ki. Çok teşekkür ederim Mersin. Tamam. balonla buradaki tıkalı kapağı açıyoruz. Yırtıyoruz o kapağı aslında balon şişirerek. Açtık. Bu işlemi yaparken kalbi 220 ile çalıştırıyoruz ki kalp dursun. Bir 10 saniye kalbi durdurmuş oluyoruz. Kapağın hareket etmemesi lazım. Sonra bunu çıkarıyoruz. Şu gördüğünüz kapağı bunun üstüne yerleştiriyoruz. Çıkardık bunu. Aynı yoldan geri geldi. Bu balonun üstüne bunu getiriyoruz. Eziyoruz bu kapağı balonun üzerinde. İncecik oluyor bu. Ondan sonra İstersen onu tekrar... da getir gel. Onu da benim vücudum üzerinde gösterebiliriz. Tamam. Bu böylece taşıyıcı bir sistem Taşıyıcı aslında. sistem, Yani bu yeni, aynen öyle. benim yeni kapağımı kasığımdan tekrar girdi. Damarımdan kalbe kadar geldi. Ve kalbin orada bunu yerleştirdi. Tam aort kapağın olduğu yer burası. Evet. Bu tabii şu anda sıkılmış vaziyette. Balon şiştim. Açıldı, bu hale geldi. Balonumu çektim geri. Şunu çekiyorsun. Ben kurtaracağım onu. Tamam. Çektim. Bu kapak tekrar geri giderken çıktı. bu kapakçığım burada kaldı. Evet. Değil mi? Aynen öyle. Kapak orada kaldı. Kalp kapağı tamamen normale döndü. Hastamız yarım saat sonra odasına alındı. 3 gün sonra da nereye istiyorsa oraya gitti. Ev kadınlarında bunun karşılığı var biliyor musunuz? Nedir o? Ne? Pijamalarınızın bel lastikleri sökülür gider ya. İpliğin ucuna şey yaparsın, çengelli iğneyi takarsın. Deliğinden girersin pijamanın, buraya kadar ilerlersin, öbür tarafından çıkarsın. Yolu açılır ve çengelli iğne çıkar ve ipliği geçirmiş olursun ve pijamayı tekrar kullanmaya başlarsın. Doğru. Bunun- Çengelliğin orada işte taşıyıcı Evet, oldu. yol Aynı bunun açılıyor. gibi. Aynı Senin bunun gibi, yaptığın doğru. şeyler Tabii, tabii, sanki tabii. değil mi?
Çok enteresan. Hakikaten çok da akıllıca bir şey gerçekten. Çok güzel Çünkü ya. inanılmaz hastalara rahatlık sağlıyor. Gerçek mucize yani. Eskiden olsa ikinci yaşam demek lazım. Tabii. Ölüme terk edilen hastalar bunlar ama artık böyle değil. Nasıl, Tabii, kaç yaşında yapıyorsunuz bu operasyonu? şimdi 70 yaşın üstünde olsun istiyoruz bir. Ama yaşı kaç olursa olsun cerrah eğer ben bunu ameliyat edemem derse o zaman bunu yapabiliriz. Evet. 70 yaşın üstündeki hastalarda cerrahla oturup konuşuyoruz. Ameliyat edebilir misin, edemez misin? Başka ne riskler var? Bütün bunları konuştuktan sonra şu andaki hastalarımızın çoğunluğu 80'in üzerinde. 82, 86, 88 en yaşlı hastamız dünya literatürüne geçmiş bir hasta 97 yaşında. 97. Ama çok aktif, dinamik, her gün yürüyüşünü yapan bir Maşallah, hastamızdı. maşallah. 97 pırıl pırıl bu işlemden Peki sonra. yani yaşça genç olanları niye bu ameliyatı yapamıyoruz? Niye 75? Niye yapamıyoruz? Biz tıp insanlarının hep bildiği bir şey vardır. Önce hastaya zarar verme. Uzun yıllardaki sonuçlarını görmek lazım. 80 yaşın üstündeki hastalarımızın tabii yaşayacağı dönem biraz daha kısıtlı olduğu için onlarda bunlar kullanılıyor. Şu anda cerrahların yaptığı sistem hala altın sistem. Bir süre sonra tabii bu onun yerini alabilir. Biraz zamana ihtiyacımız var. Şu anda dünyada ilk yapılan hasta 2002 yılında yapılmıştır. 12 yıldır gayet sağlıklı yaşamaktadır. Yepyeni bir şey Evet. aslında. Yani bu o kadar güzel bir teknik ki gerçekten. Çünkü Evet. eskiden düşünün. Eskiden bu ameliyatlarda nasıl yapılıyor? Bir kere hani göğüs kafesinden çoğunlukla açılıyor. Açılır. Ameliyat sonrası yoğun bakımda kalmak zorunda hasta. Hastanede çok uzun süre kalıyor. İşte direnler var. En az bir haftalık belki bir hastane yatışı gerektiriyor. Sonrasında tabii ki bu kesilerin elbette komplikasyon riskleri var. Enfekte olabilir, iltihap kapabilir. Bayağı büyük operasyon. Büyük Ama operasyon. şimdi ne oluyor? Aynen. Bir anjiyoyla bir kasıktan giriyorsun. Giriyoruz. İş bitmiş oluyor. Aynen. Ve hiçbir şey hissetmiyor. Lokal anesteziyle mi yapıyorsunuz? Onu Derin siz sedasyon yapın. yapıyoruz. Yani Oraya hani lokal anestezi yaptık, derin biraz bir da uyku gibi. uyutuyoruz. Ama ağzına hortum sokmuyoruz, makineye bağlamıyoruz. Bu Harika mucizeyi yaşamış bir ismi davet etmek istiyorum. Bir de ondan dinleyelim. Gerçekten o kadar sağlıklı ve genç ve diri duruyor ki arkada. Bugün biraz ağrılarla geldim. Bugün ağrılarımdan utandım. Öyle diyeyim size. Dünya tatlısı birini davet edeceğiz. Bakalım neler yaşamış bize anlatsın. Çünkü gerçekten bu operasyondan sonra bayağı tatile gitmiş. Yani bana ilginç geldi. Sizin bu anlattığınız mucizevi bir şey çünkü benim için yine dışarıdan bakan biri olarak. Ve Azmi Demir'i davet etmek istiyorum alkışlarınızla. Hoş geldin. Günaydın. Hoş Buyurun geldiniz. lütfen. Gelin Şöyle şöyle sizi alayım. şöyle alalım. Şöyle ortaya geçelim. Gel hocam. Heh. Nasılsınız Azmi Bey? Herhalde gördüğünüzde göre çok iyi olmam Çok lazım. iyi. Maşallahınız var. Doktor Bey'in sayesinde daha iyi olduk. Harika. Ne zaman oldunuz ameliyatınızı? Biz bir yıl falan Bir yıl oluyor. önce oldu. Evet. Ameliyattan önce ne gibi sıkıntılarınız oluyordu? Şimdi efendim rampa çıkmalarda, ufak rampalar tıkanık oluyordu. Nefesim kesiliyordu. Özel hastanede kontrole gidiyordum tanımadan Timur Bey'i. Gelince Timur Bey'i bulunca baktı böyle böyle bir muayene etti. Dedi ki bize gidin kendiniz yaşamaya başlayın. Çok sıkışınca gel. Değil mi efendim? Tabii öyle oldu. Bir müddet geçti. Baktım iyice ağırlaştım. Artık yürüyemiyorum. Yani düz yolda yakışmış. Özellikle o nefes darlığı sizi engelliyordu. Hani bir yürüyorsunuz hemen nefes darlığından dolayı hayır. durmak zorunda mı kalıyordunuz? Tabii duruyorum, oturuyorum bazen Evet. mesela. Sonra bir zaman geçince baktık ağırlaşıyor. Müracaat ettik. Eksik olmasın. Müracaatımızda işte kapı apemeciyet kaç dakika sürdü bilmiyorum. 20 dakika mı bir şey sürdü. 20 dakika. Yani o kadar kısa bir zamanda zaten bayıltıyorlar. Bir akşam yoğun bakımda kaldım. İkinci gün normalde kaldık. İşte ondan sonra çıktık geldik. Üçüncü gün çıktı. Üçüncü Üçüncü gün gün tatil. taburcu. Evet. Şimdi de Allah'a şükür buradan bırakın istediğin yere gideyim. Peki şu anda mesela bu ameliyat olduğuna memnun musun? Ne demek efendim sorma. İkinci hayat. Yani vallahi hiç. Neler değişti? Yürüyorum, koşuyorum, istediğim yere gidiyorum. Hiçbir şeyim yok. Hareketlerim serbest. Bakın hiçbir şeyim yok. Her şey. Tatile de gitmişsin galiba. Evet onu güzel. bırakmak uzakla. Hemen ameliyattan sonra tatil falan hepsi yaptık. Timur Hocam sadece şu süreçte şunu çok anlamadım. Geldiği zaman ilk geldiğinde muayeneye siz neden dediniz git yaşa en son noktada bana gel? Ne kadar ileri safhada müdahale edersek o kadar doğru. Geldiğinde mesela 300 metre yürüyorum sonra daralıyorum diyordu. Tamam. Sırf bununla yapmak doğru değil. Biraz daha gidebilir. Bir iki sene daha gidebilir dedik. 2011'den beri takip ediyoruz. Bir iki senede gitti hakikaten. Sonra en son geldiğinde Azmi Bey 50 metre yürüyemiyorum artık. Duruyorum dedi. Tamam. Vakti gelmiş dedik. Yani Çünkü bu böyle son noktaya kadar bekletilebilen bir şey mi? Arada bir hayati risk olmuyor mu?
hayati risk olmaz. Çünkü neden? Vücut hep bize haber verir. Ha. Ya başı döner yürürken ya nefesi daralır. 500 metre yerine 50 metreye düştüğü zaman bize haber verir. Yani bunu kontrolle takip edebiliriz. Gereksiz müdahale yaparsak bu sefer işlemin risklerini üstümüze almış oluruz. Yani aslında burada hep şu var. Biz her zaman bir işlem yaparken terazinin iki kefesine bakıyoruz. Verdiğimiz zarar mı daha fazla yoksa vereceğimiz yarar mı daha fazla? Dolayısıyla eğer kişinin hayatını cidden tehdit eden bir durum söz konusu değilse o zaman belki bu ameliyatı ya biraz daha sonra yapalım. Çünkü ne olursa olsun işlemin de kendine özgü bir takım Kesinlikle. riskleri var diyoruz. o yüzden biraz erteleyebiliyoruz. Şöyle bir şey oluyor bu hastalık için. İlk kez yaşadığım bir şey bu. Genelde hep hastalıklara aman erken teşhis, aman erken müdahale, hani keşfedilir keşfedilmez tedavisi başlasındır hep tablolar. İlk kez böyle bir şey duyuyorum ki son noktada müdahale. Son noktada müdahale Yani doğru. aslında şunu söylemek lazım, çok özür dilerim. Erken teşhis, evet erken teşhis ama zamanında müdahale. Evet ya erken teşhis, kendini kontrol Yakın takip, etmek, yakın takip oluyor yani. son anda Son müdahale. anda. Aynen öyle. Takip ediyorlarsa gidiyorsun, seni daha ya 6 ayda bir gidip muayeneye gidiyor, bakın kontrol ediyor. Sen şikayetin olduğu zaman doktor bey de mesela uygun bulursa o zaman gel diyor. Ceyda başka bir şey söyleyeyim. Öyle hastalar geliyor ki hakikaten 50 metre yürüyemiyor. Tamam. Sıkıntılı. Diyoruz ki kapağını dar değiştirmemiz lazım. Yok hocam diyor, ben diyor 90 yaşındayım. Gittiği yere kadar gitsin istemiyorum. Peki diyorum. Gidiyor. Bir ay sonra acil vaziyette, nefes alamaz vaziyette, akut akciğer ödeminde acile geliyor. Şimdi doktor artık tamam dediği zaman buna uymak lazım. Değil mi? Çünkü acil gelen hastaya müdahale etmek, ki bir hastamıza böyle müdahale ettik. Kalbi durdu, canlandırdık o şartlar altında, daha yüksek riskli. O yüzden hani yakın takip ve zamanı geldiğinde de evet girişim çok önemli. Peki Azmi amca veya Azmi amca gibi bu tür kapak değişimi yapılan kişiler bundan sonra hayatlarında nelere dikkat etmeliler? Hayatın sadece keyfini çıkarmalılar. Öyle mi? Başka Hepimiz dikkat edecek bir şey geçerli yok. galiba. Mesela kan sulandırıcı veriyor musunuz? Sadece aspirin veriyoruz. Sadece aspirin, onun dışında daha kuvvetli olan Hayır. Günde ufak bir sulandırıcıları vermiyoruz. 50'lik bir aspirin oluyor. Ufak değil mi bir şey? 100 miligramlık bir aspirin Yani veriyoruz. aspirin alıyoruz. Harikasınız. Harikasınız. Ne diyeyim? Ya, Vallahi, vallahi. çok teşekkür ediyoruz Ben katıldığınız teşekkür için. ederim Harika efendim. görünüyorsunuz. Sağlıkla devam etsin bütün bir İnşallah, ömrünüz. hepinize. Bütün İnşallah. hastalara efendim. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Çok Var teşekkür olduğunuz ederiz. için ve kıymetli bilgileriniz için. Teşekkür ediyoruz.